Osman Hocam. Merhaba. Bugün size kalp damar hastalıkları ve hipertansiyonla ilgisi olduğunu bildiğim uyku apnesi konusunda sorular sormak istiyorum. Hocam, uyku apnesi nedir ve neden bu kadar önemlidir? Uyku apnesi genelde gece uykunun derin fazında meydana gelen solunumun durmasıyla ve uzun süreli solunum durmasını takip eden bir derin iç çekme şeklinde ani bir boğulma hissiyle kişilerin uyanmasına sebep olan bir durum, bir atak şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu esnada tabii ki hastada derin bir nefes alma ihtiyacı ve o boğulma heyecanıyla, korkusuyla uykudan uyanma, o rahatsızlığı çoğu zaman hastalar uykularında bir kabus gördüğünü ya da bir boğuluyormuşçasına bir hisle uyandığını genellikle doktora geldiklerinde ifade ediyorlar. Bu durumun kardiyovasküler açıdan baktığımızda en önemli riski kalp krizlerine olan yatkınlığı artırması. Özellikle sabaha karşı yaşanan kalp krizlerinde en önemli sebeplerden birisi bu uyku apnesi atakları ve hipertansiyonun regüle edilmesinde meydana getirdiği zorluklar. Kimlerde daha sık görülüyor? Uyku apnesi dediğimiz durum aslında pek çok sebeple ilişkili olabilir ama bir klinik varyasyon olarak baktığımızda genelde anatomik olarak burun ve damak yapısında bozukluk olan insanlarda daha fazla görülebiliyor bu durum. Ama onun dışında obezite ile çok yakından ilişkisi var. Kısa boyun yapısı olanlarla çok yakın ilişkisi var. Onun yanında obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz ya da işte koah dediğimiz aşırı sigara içmeyle ilişkilendirdiğimiz, kronik bronşitle ilişkilendirdiğimiz göğüs kafesinin geniş olduğu tıknaz yapılı insanlarda da kilo almayla birlikte bu bahsettiğimiz obstrüktif uyku apnesi kliniği maalesef daha sık görülebiliyor. Hocam, peki sadece obeziteye sahip bireylerde görülüyor diyebilir miyiz ya da zayıflarda da görülebilir mi? Bu durum tabii ki çok yoğun olarak, yani klinik varyasyon olarak baktığımızda kilo ile ilişkilendirebiliriz. Kısa boyun yapısıyla, tıknaz vücut yapısıyla ilişkilendirebileceğimiz bir durum ama mutlaka ve mutlaka bunun için işte boyunuzun kısa ya da boynunuzun kısa olması ya da aşırı kilolu olmanız gerekmiyor. Zayıf insanlarda ve daha genç, yaşça daha genç insanlarda da bu durum söz konusu olabilir. Bunlarda daha sık bahsettiğimiz durum yapısal bazı bozukluklar. Az evvel söylediğim gibi burun yapısıyla, damak yapısıyla ilişkili olan ya da nazofarenks dediğimiz geniz yapısıyla ilişkili olan bir takım problemlerden kaynaklanıyor olabilir. Peki hocam, uyku apnesi olan bir kişi bunu nasıl fark eder? Uyku apnesini genelde uyku apnesi yaşayan kimseler çok kolay kolay fark edemezler. Bunu bahsettiğimiz gibi eğer çok derin, ciddi anlamda yaşıyorlarsa gece boyunca sık uykudan uyanma ve boğuluyormuş hissiyle tabiri caizse yataktan fırlama hissi şeklinde yaşıyor olabilirler. Ama bunu daha çok birinci derece yakınları, özellikle evliyse eşi ya da evde bulunan diğer kişiler tarafından sen çok horluyorsun ya da zaman zaman uykuda nefesin kaçıyor, nefesin duruyor, biz acaba yani öldü mü diye senin başına varıyoruz. Yani nefes almıyorsun, bir anda böyle bir diye iç çekmeyle yani uykudan uyanıyorsun şeklinde bir uyarıyla da bu yaşadıkları sorunun farkına varabilirler. Peki hocam, tüm bu durumlar kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Evet, bu da işte bahsettiğimiz noktada bizimle, yani kalp damar hastalıklarıyla ilişkilendirdiğimiz durum. Özellikle bu durumda, yani eğer obstrüktif uyku apnesi yaşıyorsanız bunun meydana getirdiği oksijen düşüklüğü, kandaki oksijen satürasyonunun düşüklüğü vücutta ekstra bir strese yol açıyor. Yani normalde bizim uyku dediğimiz faz vücudun dinlenme fazıdır. Oksijen satürasyonu açısından da vücudun metabolik bütün parametreleri açısından neredeyse her şeyin artık tamamen uyku fazına geçtiği, yani tamamen stop ettiği, sadece ihtiyacımız olan organların aktif olduğu, tansiyonumuzun düştüğü, nabzımızın düştüğü bir dinlenme epizodundan bahsediyoruz. Ama siz bu bahsettiğimiz süreçte eğer yeterince oksijenlenemiyorsa kalbiniz, beyniniz ve vücudun ihtiyaç duyan diğer organları bu vücutta anormal bir uyarı, bir sinyal olarak, oksijen düşüklüğü olarak bütün sistemleri tekrardan alarme etmekte ve bundan dolayı da ani hipertansiyon atakları meydana gelmekte. Vücutta normalde o saatlerde, o zeminde olmaması gereken stres hormonlarının ani yükselmesine yol açmakta.
Bu da dediğim gibi hem kalp damar hastalıkları açısından riskleri yükseltmekte hem de hipertansiyon hastalarında ani hipertansif ataklara ve gün içerisinde de tansiyonun düzenlenememesine, kontrol altına alınamamasına yol açmakta. Hocam peki bu durumun tanısı nasıl konulabilir? Bu durumun tanısı az evvel de söylediğim gibi birinci derecede, yani kişinin kendi tespiti olabilir ya da yakınlarının tespiti olabilir ve bu noktada uyanık davranan bir hekimin uyarısıyla ya da yönlendirmesiyle uyku laboratuvarında geçirilecek bir gece ile hastalarda bu durum rahatlıkla tespit edilebilir. Uyku laboratuvarı dediğimizde ise sizin bir gece boyunca takip edilmenize imkan sağlayacak rahat bir ortamda yatmanızı, orada bir takım hayati parametrelerinizi, oksijen değerlerinizi, kalp atışınızı, uyku esnasındaki horlama ya da nefesinizin durma epizotlarını takip eden bir takım cihazlarla sizin uyku laboratuvarında geçirdiğiniz o süreçte varsa uyku apnesi dediğimiz bu durum tespit edilebilir. Bizim için klinik açıdan önemli olan durum genelde 5 veya daha üzeri gece boyunca meydana gelen uyku apnesi ataklarının varlığıdır. Eğer 5 veya daha üzeri bir durum söz konusu ise bu durumda hastanın bahsettiğimiz kardiyovasküler risk ve hipertansif ataklar ya da gün içerisinde konsantrasyon kaybı, yorgunluk, kendi işlerine odaklanamama gibi ya da uykuya eğilim gibi bir takım problemleri yaşıyor olduklarını çok rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Hocam tedavi yöntemleri nelerdir böyle bir durumda? Tedavi yöntemlerinde de yine en önemli şey sebebe odaklanmak. Eğer az evvel ilk söylediğimiz başlangıçtaki senaryolardan hareket edersek, eğer anatomik bir bozukluktan bahsediyorsak bunu en iyi tespit edebilecek, en iyi değerlendirebilecek uzmanlar genellikle kulak burun boğaz uzmanlarıdır. Eğer damakla ilgili ya da burun yapısıyla ya da solunum yollarıyla ilgili ciddi bir sorun varsa bunların mutlaka revize edilmesi, düzeltilmesi gerekir. Eğer böyle bir anatomik problemden, yani bir kulak burun boğaz doktorunun müdahale etmesi gereken anatomik bir bozukluktan bahsetmiyorsak ve bahsettiğimiz durum kısa boyun yapısıyla ilişkili, obeziteyle ilişkili, tıknaz bir vücut yapısının meydana getirdiği solunum zorlukları ya da koah dediğimiz akciğer hastalıkları veya aşırı sigara tüketimi gibi bir takım ilave bizim kendimize yüklediğimiz risk faktörleriyle ilişkiliyse bunları da bizim mutlaka yönetmemiz ve kontrol altına almamız gerekiyor. Burada belki hastalar açısından en önemli şey, dikkat etmeleri gereken hususlardan birisi olabildiğince başlarını tolere edebilecekleri kadar yüksek yatmak ve sırt üstü değil sağ ya da sol taraflarına dönerek yatmayı alışkanlık haline getirmek bu hastalığı kontrol etmek açısından önemli. Bir başka şey, eğer gerçekten bu bahsettiğimiz önlemler yeterli olmayacaksa o zaman da CPAP dediğimiz özel bir takım cihazlar yardımıyla, yani sizin solunumunuza geceleyin bu solunumun kaçmasına sebep olan obstrüksiyon, solunum yollarındaki tıkanıklığı engelleyici pozitif basınçlı solunum yollarına hava veren cihazların bir solunum maskesi şeklinde takılması ve gece boyunca onunla uyumaya alışıyor olmanız gerekiyor. Hocam uyku apnesi olan birisi tedavi olmazsa neler olur? Evet, bu da az evvel yukarıda söylediğimiz gibi en baştan bahsettiğimiz, yani kalp damar hastalıkları ile ilişkili risklerin yönetilmesinde uyku apnesinin varlığı, teşhis edilmesi ve gerekiyorsa tedavi edilmesi de çok önemli bir parametre. Biz biliyoruz ki sabaha karşı, yani bu bizim tamamen doğal ritmimizden kaynaklanan bir durum, bazı stres hormonları zaten pik yapıyor. Ve kalp krizleri özellikle sabah saatlerinde, hipertansiyona ilişkili beyin kanamaları sabahın erken saatlerinde daha sık görülüyor. Ve bu bahsettiğimiz uyku apnesi de yine stres hormonlarının düzeyini vücutta artırdığı için bu bahsettiğimiz riski bir kat daha artırıyor diyebiliriz. Dolayısıyla biz eğer yönetilebilir böyle bir problemimiz varsa olası bir kalp damar rahatsızlığı yaşamak, bir kalp krizi ya da hipertansif atak veya hipertansiyonun yönetilememesi gibi bir sorunu bu bahsettiğimiz problemi çözerek de rahatlıkla aşabiliriz. Ayrıca bu bahsettiğimiz sorunla doğrudan yine ilişkili olarak gün içerisindeki performans düşüklüğü,
iyi dinlenemediğinden bahseden, sabahleyin dövülmüş gibi uyandığını söyleyen, bir türlü kendisine gelemeyen, toparlanamayan ya da gün içerisinde herhangi bir toplantısı varken herhangi bir video sunumunu ışıklar kapatıldığında işte slaytları seyrederken uyuklamaya başlayan insanlarda da kendilerini geriye doğru çek ettiklerinde düşünmeleri, akla getirmeleri gereken sorunlarından birisi de uyku apnesi. Acaba gece boyunca yaşadığım böyle bir rahatsızlık olabilir mi gibi bir durumu da mutlaka düşünmek lazım. Bir başka şey özellikle halk arasında bizim karabasan diye tanımladığımız bir durum var ki kimi zaman bu bahsettiğimiz uyku apnesi sorununu ciddi yaşayan insanlar sanki kendisinin üzerine nefes almasını engelleyen bir şeyin, örtünün konulduğunu ve üzerine basıldığını yahut işte böyle bir kuyuya atıldığını ve işte çok derine düşüp nefes alamaz halde orada kalmak, tutulmak zorunda kaldığını veya işte patlayacakmış gibi, ciğerleri patlayacakmış gibi bir hal, bir psikolojiyle uyandığını ifade eden insanların da yine bu bahsettiğimiz uyku apnesiyle ilişkili bir durumu yaşayıp yaşamadıkları konusunda mutlaka yakınlarına, en azından akrabalarına, eşlerine bu anlamda sorgulamaları ya da bir hekim desteğini bu anlamda talep etmelerini öneririm. Nihayetinde dediğim gibi sizin karabasan dediğiniz ya da kabus görüyorum ben her gece fırlayarak uyanıyorum dediğiniz durum uyku apnesiyle de ilişkili bir durum olabilir. Bu konuyu gerçekten bu anlamda da herkesin kendi hayatında tetkik etmesini tavsiye ediyorum. Hocam uyku apnesi olanlara son önerileriniz nelerdir? Uyku apnesi dediğim gibi teşhisi birinci derecede kişinin kendi farkındalığıyla alakalı bir durum. Yine eşinin ya da yakınlarının, birlikte yaşadığı insanların uyarmasıyla bu durumun farkına varabilir. Eğer bahsettiğim gibi sabahları yorgun kalkıyorsa, konsantrasyon bozukluğu yaşıyorsa veya geceleri uykudan sık sık uyanıyorsa, sağına soluna dönme ihtiyacı hissediyorsa ve sık horladığından yakınılıyor ise bu insanların mutlaka uyku apnesiyle ilgili tetkiklerini laboratuvarda, bahsettiğimiz uyku laboratuvarında geçirecekleri bir 8-10 saatlik zaman dilimine ihtiyaçları var diyebilirim. Eğer böyle bir rahatsızlık varsa bunun tedavisi mutlaka illa ameliyat olması gerekmeyebilir. Dediğim gibi anatomik bir bozukluk söz konusuysa kulak burun boğaz doktorlarının desteğine ya da cerrahi müdahalesine ihtiyaç olabilir. Ya da onun dışarısında bahsettiğimiz durum sizin kilo problemlerinizle ilişkili, yaşam tarzınızla ilişkili bir takım sorunlar ise bunların yönetimiyle ilgili önlemler almanız gerekebilir. Bütün bunların da ötesinde eğer bütün bu yaptıklarınıza rağmen hala düzelmiyorsa mutlaka size uygun hem vücudunuza, anatomik yapıya uygun hem de ihtiyacınız olan miktarda size basıncı veren, sizin rahat bir şekilde oksijenlenmenizi uyku boyunca sağlayacak CPAP cihazlarını edinmeniz sizin için çok önemli. Bu neden önemli? Az evvel söylediğim gibi bu tür hastalar kalp damar hastalıklarına, hipertansiyona, kalp krizine çok yatkın insanlar ve normalde gece boyunca tansiyonunuz düşmesi gerekiyorken bu uyku apnesinin size yüklediği risk nedeniyle uyku epizodu boyunca da tansiyonunuz yüksek ve hiç yeri yokken bu aşırı yükseklik nedeniyle, hipertansiyon nedeniyle de kalp kasında kalınlaşma, kalp yetersizliği veya tansiyon regülasyonunda güçlük gibi problemler yaşanmaya sebep oluyor. Bundan dolayı yani eğer her ne durum söz konusu ise böyle bir teşhis varsa sizin hayatınızda bunu önemli bir bulgu olarak, önemli bir sorun olarak ciddiye almak ve gerek kilo verme, gerek kulak burun boğaz konsültasyonu, gerekse ilaç kullanma konusundaki seçeneklerden hangisi sizin için faydalı ve öncelikli ise bu konuya da odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.